Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale ili Biga ilçesi Kaldırımbaşı köyünde Cahit Dağ Bey'in koyun çiftliğine misafir olduk. Cahit abimiz burada 5 yıl önce koyunculuğa başlamış. Buradaki sayaları kendi imkanlarıyla yapmış. Kendisiyle böyle güzel bir röportaj yapmak istiyoruz. Bizimle tecrübelerini paylaşmasını talep edeceğiz. Cahit abi sizi tanıyalım öncelikle. Ben Cahit Dağ Kaldırımbaşı köyünde doğdum. 1970, 11-26-1970 doğumluyum. Tam 50 yaşındasınız abi. 50 yaşındayım. Maşallah yani. Çok güzel. Doğduğunuzdan beri hayvancılıkla mı uğraşıyorsunuz abi? Yok, doğduğumdan beri hayvancılıkla uğraşmıyorum da şimdi daha önceden de büyükbaş vardı biraz. Büyükbaşı bıraktık, küçükbaşa döndük. Son 5 yıldan beri küçükbaşla Aynen. uğraşıyorsunuz. Aynen. Şimdi burada işletmeyi gezdik. Gayet güzel böyle kendinize göre proje geliştirmişsiniz. Aynen. Yani gördüğümüz bütün modern çiftliklerin bütün fonksiyonları içerisinde barınıyor. Gerek işte böyle annelerin yeri, yavruların yeri, işte otluklar, yemlikler, suluklar, Aynen. gezinti avlusu. Bir de bulunduğumuz tepe hakim bir tepe. Hakim Havadar tepemiz. olması çok güzel bir şey. Olmazsa olmaz zaten. Olmazsa olmaz. Yani bütün canlılar oksijenle büyür. Olmazsa olmaz. Oksijenin burada en güzel olduğu yer havadar olmasına kaynaklı. Karşımızda deniz var. Marmara Denizi. Burası da zaten bütün köyleri falan görüyoruz. Evet. Brandalar var. Kışın herhalde bunları indiriyorsunuz abi. Kışın mavi indiriyoruz, brandaları. yazın kaldırıyoruz. Kaldırıyorsunuz. Yani hava cereyanını engellemiş oluyorsunuz Aynen. kışın. Kuzu falan koyun hiçbir şekilde üşümemiş oluyor. Aynen. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi abi burada 190 tane anacımız var şu Evet. anda koyun olarak. Koçlarınızda bir Suffolk Alman ırkı koçlar var. Bir de kıvırcık koçları var. Ondan sonra bu geçtiğimiz en sonki sezonda takriben 100 tane anaçtan 53 tane ikiz, 47 tane tek doğum şekillenmiş. Evet. Yani %53 ikizlik oranımız söz konusu. Bunların aşağı yukarı yarısı kesime sevk edilmiş. Evet. Şimdi bir kısmı da sonradan herhalde biraz geç doğanlar hala bakım Bakımda. safhasına devam ediyor. Bakın. Biz de herhalde efsane kuzuyla 10 günden beri destek veriyoruz size. Evet. Efsane kuzu besleyimini kullanıyoruz. Şimdi bu koyunculukta abi bu 5 yıl içerisinde birçok tecrübeler kazanmışsınızdır. Bu konuda neler mesela tavsiye edersiniz? Yani koyun, keçi yetiştiriciliği yapan abilerimize, küçükbaş yetiştiriciliği yapan üreticilerimize ya da bu sektöre girmek isteyenlere ne gibi bir tavsiyeleriniz olur? Hani biz az önce biraz konuştuk, sohbet ettik. Birkaç notum var. Onları mesela üstünden gidebiliriz. Örneğin mesela aşı konusuna çok dikkat ettiğinizi söylediniz. Mutlaka yani bu her sene olması gereken aşılar var. Bunların aşıları yapılması gerekiyor. Çünkü hem ana içi hem kuzu içi. Yani hem Olmazsa annede olmaz. mesela diyelim ki karma aşıları yaparsak, iç parazit aşılarını yaparsak hem beslenmeden yararlanma artmış oluyor. Aynen. Yemden yararlanma artıyor. Aynen. Ortakçıları bertaraf etmiş oluyoruz. Aynen. Hem de karma aşılardan gelen bu antikorlar kuzuya geçiyor. Aynen. Ana sütünden geçiyor. Daha sağlıklı doğum oluyor. Doğum oluyor. Daha sağlıklı Yani doğum. kuzu iyi gelişiyor. Doğumdan sonra yaşama gücü de yükselmiş oluyor. Aynen. Bu konuda hayvana mesela en azından 1-0-2-0 önden başlatmış oluyoruz. Aynen. Doğum canlı ağırlıkları mesela ortalama ne kadar oluyor abi? 4 kilo civarı olur mu? İkizlikte mesela. 4 kilo civarı diyelim biz ona. Teklikte mesela 5'e çıkar. Teklikte 5'e çıkar. Tamam. Yani zaten beşe bunlar bizim arzu ettiğimiz rakamlar. Aynen. Ama mesela bazı işletmelere gidiyoruz biz ziyaret etme maksatlı 2,5 kilogram mesela doğan kuzular oluyor. Şimdi müdürüm 2,5 kilo doğan kuzular tabii ki az önce de röportaj yapmadan önce de konuştuğumuz şu. Yani anaya doğumuna 1,5 ay kala güzel bakacaksın yani. Aynen. Doğru. Güzel bakmazsan, anaya bakmazsan sen nasıl kuzu bekleyeceksin ki? Kesinlikle. Yani 5 aylık Ondan sonra 2,5 kilo sana hayvan kuzu verecek. tabii 5 Olay aylık bu mesela gebelik süresinin son 1,5 ayı siz zaten buna çok dikkat ediyorsunuz. Mutlaka tabii. yem veriyorsunuz yani. Mutlaka. Hani Mereye koyun- gitse de geldiği zaman takviyeyi yapacak. Takviye yapıyorsun işte ne veriyorsunuz? Yonca veriyorsunuz mesela. Tabii ki. Yonca, kuru otu kaliteli. Tabii. Aynı zamanda bir koyun süt yemi ya da bir normal bir süt yemi veriyorsunuz ki o protein açığını kapatmak için. Aynen. Belki bir miktar arpa veriyorsunuz. Kendi yetiştirdiğiniz ürünler Aynen var. öyle. Buğday var. Buğday şeklinde. takviyesi yapıyor. Tabii ne oluyor? Anne zayıflamıyor. Anne Mutlaka. zayıflamadığı için de içerideki yavruya iyi bakmış Daha oluyor. güzel doğum. Bu hem içerideki yavruyu bakıyor hem bir sonraki sezonda da gene ikizlik oranınızı arttırmış Aynen. oluyoruz yani. Aynen. Böyle bir avantaj bize geri dönüş yapmış oluyoruz. Mesela burada su konusuna abi çok özen gösteriyorsunuz. Mutlaka. 24 saat su Mutlaka. önlerinde duruyor.
Olmazsa olmaz zaten. Kesinlikle. Yani Olmazsa su konusunda bir seçmeyi biz kendimiz değil onlara bırakmamız gerekiyor. Altyapıyı ona göre kurgulamamız Aynen. gerekiyor. Bir de suyun içerisinde ben kireç gördüm abi. Dikkatimi çekti. Ben suya kireç atarım müdürüm. Ne He. olursa olsun. Hı hı. Sonuçta burada yani burası bir hayvan çiftliği. Evet. Burada köpek var, o var, Kuş bu var, kuş fare var. olabilir. Yani ne Tabii. düşünürsen Tabii. o var yani. Toprakla burada düşünürsen doğayla o iç var. içeyiz. Kireç Onun attığımız için zaman ben sönmüş kireç. atıyorum yani ne bileyim. O da bana özgü bir şey Tabii. demek ki. Yani bir miktar Öyle oradaki düşünüyorum. şeyi kırsın, mikrobu kırsın Aynen. şeklinde böyle bir tecrübeniz var Aynen. yani. Suyun sağlığı açısından filan. Bu konuda da abi arazi seçimini mesela tepeye yapmış olmanız, atıyorum burası basık olmaması, havadar Tabii. olması sizin sürünüzün de keyifli bir şekilde geviş Aynen. getirmesine sebebiyet veriyordur. Yani yemden yararlanma oranı artıyordur. Aynen. Kuzuların, koyunların gelişmesini hızlandırıyordur yani. Sürüyü de büyütmeyi planlıyorsunuz sanırım. Aynen. Onu da konuştuk. Yani bir bu kadar daha bir anaç planlıyorsunuz. Yeriniz de müsait Nasipse, zaten. yerimiz müsait. Tabii Yerimiz nasipse. müsait olduğundan dolayı Hı hı. nasipse alacağız. Almayı düşünüyoruz. Doğrudur. Şu anda yağmur var. Belki sesten de duyuluyordur. Ciddi anlamda yukarıda saçlara vuruyor yağmur. Burası tepe olduğu için tabii su baskınından da herhangi bir muzdariplik olmuyorsunuz. Senin de şansına müdürüm bereketli. Öyle. İnşallah. Bereketli geldi bugün ya. Estağfurullah abi. Yani inşallah iyi ürünler falan çıkar. Sonuçta bizim yaptığımız yem sektörü de tarıma dayalı bir sektör. Tabii ki. Ne kadar çok biz buğday, arpa, mısır üretebilirsek işte bizim bölgemiz Biga'da çeltik üstüne de mesela hızlı. Yani tamamen tarımsal üretimin kaderine bağlı bizim yaptığımız Aynen. işler. Fiyatlandırmalar, pahalılık ya da sene boyu sabit fiyatlandırmada çiftçilerin para kazanmasına bağlı. Aynen. Yani Allah da inşallah tabii bu yağmurlar böyle bereketli geldiği anda iyi ürünler alırız. Biz de yem sektörü olarak dışa ithale bağımlı kalmamış oluruz Aynen. diye temenni ediyoruz yani. Böyle bir şeyimiz var. Temennimiz bu yönde. Cahit abi teşekkür ediyoruz. Bizlerle Ben de teşekkür ederim. röportaj yaptığınız için, tecrübelerinizi kısa özet bir şekilde paylaştığınız için bir sonraki inşallah röportajlarda da tekrar geliriz, görüşürüz. Buradaki zaman buyurun. süreci takip ederiz Her diye zaman düşünüyoruz buyurun. yani. Sıkıntı yok. Aynen. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı, alt tarafa yorumları da yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.